Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel iki tane ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Biri şöyle düz renk ipim, biri de şöyle batik. Bunun ikisiyle harika bir model başlayalım. Kullanacağım şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle lastiğimi hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 olacak. Yani tek sayıda bitecek. Şöyle göstereyim. 2, 2, 2 ayarlayacağız. En sonunda bir ilmek ekleyeceğiz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde açık renk olan ipimizle bir sıra düz örelim. Ben lastiğimi de açık renkle hazırladım. Bununla daha güzel duracağı için bu şekilde yaptım. Evet, birinci sıramızı şöyle alayım. Düz örerek tamamladık. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Ben ilmeklerimi şöyle az tuttum. Hemen çabuk bitmesi için video çok uzanmasın. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmüyorum çünkü renk değiştireceğim. Şöyle örmeden sağ şişime aldım. Diğer renk ipimi ben bakın şöyle açık renk ipime bağladım, hazırladım. Şimdi bu renkli ipime geçiyorum. Onu parmağıma sardım. Şöyle dibine getirdim düğümümü. Parmağıma sardım. Üçüncü sıra ön yüzünde renkli ipimize geçtik. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde renkli ipimizle düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm düz olarak. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 2 sıra açık rengimizle ördük. 2 sıra şimdi bu renkli ipimizle ördük. Tekrar açık rengime geçeceğim şimdi. Bütün ilmeklerimi ters örerek 4. sırayı tamamladım. Kenar ilmeğini örmüyorum yine renk değiştireceğim için. Örmeden şu şekilde sağ şişime aldım. Örgümü çevirdim. Şöyle açık renk ipimi aldım şimdi. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Çünkü renk değiştirmeyeceğim. 7. sıra ön yüzündeyim. Yine açık renk ipimizle düz örüyoruz. 7. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Açık renk ipimizle. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet. Kenar ilmeğimi yine örmüyorum renk değiştireceğim için. İpim kendimden tarafta, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 8 sırayı bu şekilde tamamladık. Bakın burada açık renk ipimizle 2 sıra düzümüz var. 2 sıra renkli ipimiz kullandık. Tekrar 4 sırada burada açık renkle yaptık. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters ördük. Renkli ipime geçtim. Tekrar renkli ipimi aldım. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 9. sıra ön yüzünde renkli ipimizle ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 10. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Yine ipi kendimden tarafa aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Renk değiştireceğim. Evet, 10 sırayı tamamladım bakın bu şekilde. Şimdi 11. sıra ön yüzündeyim. Açık renk ipime geçiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğinden sonra ki ilmeğimi söküyorum. Bakın bu ilmeğimi bıraktım. Şöyle söküyorum renkli ördüğüm 2 sırayı. 2 sırayı söktüm. Tekrar bakın açık renge gelince ilmeğimi aldım. Bu üstteki iplerle beraber tekrar sol şişime taktım ve bunu düz örerek geçirdim sağ şişime. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Renkli ilmeğimi düz ördüm. Bir tane düz. Tekrar sıradaki ilmeği sökeceğiz. Bıraktım. Bakın bir sıra söktüm. 2 söktüm. Geldim açık renk ilmeğimi aldım. Burada bakın. Daha sonra bunun üçünü bir sol şişime taktım. Şöyle göstereyim. Üçünü bir topladım. Düz ördüm. Sıradaki renkli ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini yine sökeceğim. 1,
2. Renkli ördüm. 2 sırayı söktüm. Açık renk olunca ilmeğim, bunu alıyorum ve üçünü birlikte düz örerek topladım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz öreceğiz. Bu renklilerden bir tanesini sökeceğiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. ...11. sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Açık renk ipimize geçtik. Renkli olan şu 2 sırayı bir ilmekte şöyle sökeceğim. Bakın söktüm. Tekrar şu açık renk gelince ilmeğimi aldım. Ve bu üçünü bir topladım. Düz örerek sağ şişimi aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini söküyorum. Şöyle sökerek sıramı tamamladım. Şöyle 2 sırayı söktüm yani. Daha sonra açık renk ilmeğim ve diğer renkli ilmekleri de alarak düz ördüm. Bir düz ilmek. Şu son ilmeğimi de yine söküyorum. 1, 2. Açık renge gelince aldım şişime ve şöyle alttan girerek hepsini topladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz var. 12. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Sadece şu 11. sırada yaptığımız işlem farklı. Diğer sıralar ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüyoruz. Evet, bütün ilmeklerimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın ilmeklerim şöyle kabarık kabarık görünmeye başladı. Evet, modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir daha model kuracak olursak burada yaptığımız işlemi, yani açık renkten 2 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. 2 sırayı tamamlayacağız. Daha sonra renkli ipimizle 2 sıra, daha sonra tekrar 4 sıra açık renkle, 2 sıra koyu renkle geldik 11. sırada sökme işlemi yapıyoruz. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Birinci sırada yaptığımız işlemi şimdi burada devam ederek modeli ilerletebilirsiniz. Şöyle güzel, buralar şöyle kabarık kabarık görünen bir model, tabii ki şöyle ilerledikçe gösterecek kendini. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da daha önce yaptım. Şöyle göstereyim. Aynı ipleri kullandım. Aynı kalınlıkta şiş kullandım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak arkadaşlar. Şöyle tekrarladık. Bu ipe de gayet güzel oldu. Ama isterseniz tek renk ip de kullanabilirsiniz. Yani şu açık renk tutarsınız zemini. Aralarda istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Hatta her birini bir renkte kullanabilirsiniz şöyle. Evinizde kalan artık ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Şöyle batik kullanmak zorunda değilsiniz. Evet, şöyle güzel göstereyim modelimizi. Modelin arka yüzü de şöyle. Bunda da şöyle tekstil tipi lastik kullandım. Ama istediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz. Bu model lastik istiyor. Lastiksiz kullanamazsınız. Lastik üzerine gayet düzgün düşen bir model. Bu modeli çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yani özellikle ikisinde de daha uygun olur. Dediğim gibi farklı renkler kullanarak yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere hepsinde kullanabileceğiniz harika modellerden.
Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.